15. yüzyılın sonları, Osmanlı Devleti, 3 kıtaya uzanan büyük bir güce dönüşüyordu. Anadolu'dan Rumeli'ye kadar uzanan geniş coğrafyada, Bektaşi dergahları hızla yayılıyor. Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri, binlerce insan tarafından yaşatılıyordu. Fakat büyüyen her yolun bir rehbere ihtiyacı vardı. Çünkü dergahların sayısı artıyor. Erken farklı bölgelerde, farklı biçimlerde uygulanıyor ve Bektaşi geleneği ortak bir düzen arıyordu. İşte tam bu dönemde Rumeli'nin önemli yerleşimlerinden biri olan Dimetoka'da yaklaşık 1457 yılında dünyaya gelen bir çocuk, yıllar sonra Bektaşi tarihinin en etkili isimlerinden biri olacaktı. Onun adı Balım Sultan'dı. Hayatının ilk yılları hakkında kesin bilgiler sınırlıdır. Ancak tarihi kaynaklar, onun gençlik yıllarında Rumeli'deki Bektaşi çevreleri içinde yetiştiğini ve kısa sürede bilgisiyle dikkat çektiğini göstermektedir. Bektaşi geleneğinde anlatılan bazı rivayetler, Balım Sultan'ın soyunu Hacı Bektaş Veli'ye manevi olarak bağlar. Hatta annesinin İranlı soylu bir aileden geldiği ve babasının Mürsel Baba olduğu yönünde anlatılar da bulunmaktadır. Ancak modern tarihçiler bu rivayetleri tarihi gerçeklikten ziyade Bektaşi geleneğinde Balım Sultan'ın manevi otoritesini vurgulayan anlatılar olarak değerlendirir. Kesin olarak bilinen ise şudur: 1501 yılında Osmanlı Sultanı Bayezid tarafından Suluca Karahöyük'teki bugünkü Hacı Bektaş'ta bulunan pir evinin başına getirildi. Bu görev sadece bir dergahın yönetimini üstlenmek değildi. Bu görev, yüzyıllardır yaşayan bir geleneğin geleceğini şekillendirmek anlamına geliyordu. Ve Balım Sultan, kendisine verilen bu görevi Bektaşi tarihini değiştirecek büyük adımlarla yerine getirecekti. Bektaşi yolunun geleceği artık yalnızca dergahlarda değil, ortak bir erkan anlayışında şekillenecekti. 15. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Bektaşi geleneği Anadolu'nun birçok bölgesine ulaşmıştı. Rumeli'de yeni dergahlar açılıyor. Dervişler farklı coğrafyalarda irşat faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Fakat büyüyen her yapı, beraberinde yeni sorular da getiriyordu. Her dergahta aynı erkan mı uygulanmalıydı? Hizmetler nasıl yürütülmeliydi? Dervişler hangi kurallara göre yetiştirilecekti? İşte Balım Sultan, tam da bu soruların cevaplarını arayan dönemin en önemli isimlerinden biri oldu. Onun amacı yeni bir inanç oluşturmak değildi. Hacı Bektaş Veli'nin ortaya koyduğu yolu daha düzenli, daha güçlü ve gelecek nesillere aktarılabilecek bir yapıya kavuşturmaktı. Bu nedenle Bektaşi geleneğinde uygulanan erkanı yeniden düzenledi. Dergahların işleyişini belirleyen kuralları güçlendirdi. Dervişlerin eğitimine büyük önem verdi. Böylece Bektaşilik, yalnızca gönülden gönüle aktarılan bir yol olmaktan çıkıp, daha sağlam bir kurumsal yapıya kavuşmaya başladı. İşte bu yüzden Bektaşi geleneğinde Balım Sultan'a Pir-i Sani, yani ikinci pir denildi. Bu unvan, onun Hacı Bektaş Veli'nin yerine geçtiği anlamına gelmiyordu. Tam tersine, Hacı Bektaş Veli'nin bıraktığı mirası koruyup geliştirdiğini ifade ediyordu. Bugün bile birçok Bektaşi dergahında Balım Sultan'ın adı büyük bir saygıyla anılır. Çünkü onun yaptığı düzenlemeler, yüzyıllar boyunca yaşamaya devam edecek bir geleneğin temelini oluşturdu. Araştırmacılar da Balım Sultan'ın en büyük başarısının Bektaşi topluluklarını ortak bir erkan etrafında birleştirmek olduğunu belirtir. İşte bu sayede Anadolu'daki dergahlarla Rumeli'deki dergahlar arasında daha güçlü bir bağ kurulmaya başladı. Bektaşilik artık yalnızca belirli bölgelerde yaşayan insanların yolu değildi. Osmanlı coğrafyasının farklı şehirlerinde aynı anlayış, aynı erkan ve aynı gönül dili yaşatılıyordu. Balım Sultan'ın döneminde dergahlar yalnızca ibadet edilen yerler değildi. Buralar, yolcuların ağırlandığı,
yoksulların doyurulduğu, genç dervişlerin eğitim gördüğü, ilim ve irfanın paylaşıldığı merkezlerdi. İnsanlar bu kapılardan içeri girerken, kim olduklarıyla değil, nasıl bir insan olmak istedikleriyle değerlendirilirdi. Belki de Bektaşiliğin Anadolu'da bu kadar güçlü karşılık bulmasının nedeni de buydu. Çünkü bu yol insanı merkeze koyuyordu. Fakat Balım Sultan'ın etkisi sadece dergahlarla sınırlı kalmayacaktı. Osmanlı Devleti büyüdükçe Bektaşi dergahlarının etkisi de genişlemeye başladı. Ve çok geçmeden bu büyük değişim, devlet ile Bektaşi geleneği arasında yeni bir dönemin kapısını aralayacaktı. Bektaşi dergahlarının güçlenmesi, Osmanlı yönetiminin de dikkatini çekmeye başlamıştı. 15. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Osmanlı Devleti, Anadolu'da ve Rumeli'de hızla büyüyordu. Yeni şehirler kuruluyor, yeni topraklar fethediliyor ve bu geniş coğrafyada insanların yalnızca güvenliğe değil, birlik duygusuna da ihtiyacı vardı. İşte Bektaşi dergahları tam bu noktada önemli bir görev üstlenmeye başladı. Buralar yalnızca ibadet edilen mekanlar değildi. Aynı zamanda yolcuların konakladığı, ihtiyaç sahiplerinin destek gördüğü, ilim ve irfanın paylaşıldığı merkezlerdi. Balım Sultan da Hacı Bektaş dergahını bu anlayış doğrultusunda daha güçlü bir yapıya kavuşturdu. Bektaşi geleneğinde anlatılan rivayetlere göre Osmanlı Sultanı Bayezid'in Balım Sultan'a büyük saygı duyduğu aktarılır. Tarihi kaynaklar da Balım Sultan'ın haygi, Bayezid döneminde Hacı Bektaş dergahının başına geçtiği ve bu dönemde dergahın etkisinin arttığı konusunda büyük ölçüde görüş birliği içindedir. Bu gelişme, Bektaşi geleneği açısından yeni bir dönemin başlangıcıydı. Çünkü artık Anadolu'daki birçok dergah, Hacı Bektaş dergahını ortak bir merkez olarak görmeye başlamıştı. Böylece erkan daha düzenli uygulanıyor. Dervişler benzer eğitimlerden geçiyor ve yolun temel ilkeleri daha güçlü biçimde korunuyordu. Balım Sultan'ın yaptığı en önemli işlerden biri de birliği sağlamaktı. Çünkü farklı bölgelerde yaşayan Bektaşi topluluklarının aynı gönül diliyle buluşmasını istiyordu. İşte bu nedenle onun döneminden itibaren Bektaşi geleneği yalnızca Anadolu'da değil, Rumeli'de de daha güçlü bir şekilde yayılmaya başladı. Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Balkanların birçok bölgesinde yeni Bektaşi dergahları kuruldu. Bu dergahlar yalnızca dini merkezler değildi. Aynı zamanda bulundukları bölgelerin kültürel hayatına da önemli katkılar sağladılar. İnsanlar burada yalnızca ibadet etmiyor, misafir oluyor, sohbet ediyor, birlikte üretiyor ve dayanışmayı öğreniyorlardı. İşte Balım Sultan'ın kurumsallaştırdığı yapı sayesinde Bektaşilik, yüzyıllar boyunca ayakta kalabilecek güçlü bir teşkilata dönüştü. Fakat tarih hiçbir zaman tek bir çizgide ilerlemez. Her yükseliş beraberinde yeni sınavları da getirir. 16. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti, Doğu'da Safevi Devleti ile sert bir rekabetin içine girmişti. Bu siyasi mücadele, Anadolu'daki birçok topluluğu da etkiliyordu. İşte önümüzdeki yıllarda Bektaşi geleneği de bu büyük fırtınanın tam ortasında kalacaktı. Ve tarihin sahnesine Hacı Bektaş dergahının en dikkat çekici isimlerinden biri çıkacaktı. Onun adı Kalender Çelebi'ydi. Balım Sultan'ın ardında bıraktığı düzen, uzun yıllar Bektaşi geleneğinin temelini oluşturdu. Bir insanın büyüklüğü, yalnızca yaşadığı dönemde yaptıklarıyla ölçülmez. Gerçek büyüklük, ardından bıraktığı mirasın, kendisinden sonra da yaşamaya devam etmesidir. Balım Sultan'ın en büyük başarısı da buydu. O, yeni bir inanç ortaya koymadı, yeni bir yol açmadı. Hacı Bektaş Veli'nin yaktığı irfan ocağını daha düzenli, daha güçlü ve daha kalıcı bir yapıya dönüştürdü. Bu nedenle Bektaşi geleneğinde ona verilen Pir İsani, yani ikinci pir unvanı,
yüzyıllardır saygıyla anılmaya devam etmektedir. Onun düzenlediği erkan, kurduğu teşkilat anlayışı ve dergahlara kazandırdığı ortak disiplin, Bektaşiliğin yalnızca Anadolu'da değil, Rumeli'de de güçlü bir şekilde yaşamasını sağladı. Aradan yıllar geçtikçe Bektaşi dergahları, Anadolu'dan Balkanlara uzanan geniş bir coğrafyada, insanlara umut veren irfan merkezleri haline geldi. Bugün bile Hacı Bektaş'taki dergah, Balım Sultan'ın türbesi ve onun adıyla anılan erkan, bu büyük mirasın yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak tarih hiçbir zaman durmaz. 16. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti, doğuda Safevi Devleti ile büyük bir siyasi rekabetin içine girdi. Bu gelişmeler, Anadolu'daki Türkmen topluluklarını, Bektaşi çevrelerini ve birçok tarikatı da doğrudan etkiledi. Siyaset, inanç ve toplum artık birbirinden ayrılması zor bir döneme giriyordu. İşte bu ortamda Hacı Bektaş dergahının postunda oturan, Bektaşi geleneğinin önde gelen isimlerinden biri, tarihin en çok konuşulan olaylarından birinin merkezine yerleşecekti. Onun adı Kalender Çelebi'ydi. 1527 yılında yaşanan büyük ayaklanma, yalnızca Osmanlı tarihini değil, Alevi Bektaşi tarihini de derinden etkileyecekti. Peki, Kalender Çelebi kimdi? Neden binlerce insan onun etrafında toplandı? Bu hareketin arkasında yalnızca dini nedenler mi vardı? Yoksa Anadolu'nun derin sosyal ve ekonomik sorunları mı bu büyük olayın fitilini ateşledi? İşte bir sonraki belgeselimizde tarihi belgeler, Osmanlı kronikleri ve modern akademik araştırmalar ışığında Kalender Çelebi'nin gerçek hikayesini birlikte keşfedeceğiz. Çünkü bir dönemi anlamanın en doğru yolu, o dönemin insanlarını kendi çağlarının şartları içinde değerlendirmektir.